Yıllardır Daenerys'e sunulan çekirgeleri kimin zehirlediği tartışmaları konu olmuş ve birçok kişi suçlanmıştır. Kimi okuyucu için açık ara en bariz suçlu kocası Hizdar'dır. Kimisi için ise parfümlü Ketuda'yken kimisi için kel kafadır. Aslında çoğu kişinin düşünmediği kısım ise hedef gerçekten de Dany'nin ölümü yahut gerçekten doğrudan kendisi olup olmadığı. Forumlarda araştırdığımda bu kısmı sorgulayan bir fikir üreten çok az kişi gördüm. Westeros forumundaki hayranlardan da aldığım fikirlerle bu videoda çekirgeleri zehirleyen kişinin asıl failini ve hedefini araştıracağız. Elbette başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu kanal bir topluluk. Her üye, her abone bu hikayenin canlı bir parçası. Desteğiniz için minnettarım. Abone değilseniz aramıza katılın. Videoyu beğenip paylaşın, zil sekmesini de açmayı unutmayın. Elbette yorumlarınızla bizi şenlendirmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu sohbeti birlikte büyütüyoruz. Şimdi başlayalım. Bana göre en az olası olandan en olası olana doğru ilerleyeceğiz ama elbette video sonunda kendi olası sıralamanızı yapabilirsiniz. Muhakkak benimle de bu konuda fikirlerinizi paylaşın lütfen. Aday 1. Hizdahr zo Lorak. Bana kalırsa fail olarak en az olası olan kişi Daenerys'in kocası Hizdar'dır ki çoğu okuyucu için bariz failde tartışmasız odur. Zaten bu sebeple failin olmadığını düşünüyorum. Kitaplarda bir anda herkes ona parmak salladı ve sen de tam olarak buna inanarak krala darbe yaptı. Hatta Dany bile çekirgenin zehirli olduğunu Dothrak denizde anladı ve Hizdar'dan şüphe etti. Haliyle Hizdahr çok bariz bir hedef haline geldi. Sonuçta onun locasında onun temin ettiği yemekler var ve bizzat Dany yesin diye de ikramda bulunuyor. Zaten başka kanıda gerek mi var? Aslında evet var. Her ne kadar Hizdar'ın Harpya'nın bir parçası yahut onlarla işbirliği yapan biri olduğuna inansam da fail olduğunu düşünmüyorum. Kendisi Martin'in bize sunduğu yemden başkası değil. Yine de iddianın aleyhinde ve lehinde olan şeylere şöyle bir bakalım. Öncelikle lehinde olanlardan başlıyoruz. Dövüş çukurlarının loca Hizdar'a aitti. Ve tüm o yiyecekleri oraya getiren, yerleştiren ve temin eden de kendi hane halkıdır. Senin çukurun, senin kutun, senin koltukların. İncir, kavun ve ballı çekirge. Her şeyi sen sağladın. Zehirli çekirgelerin olduğu çanağı Dany'ye sunan ve tatmasını tavsiye eden de bizzat kendidir. Kendisi ise hiç yemiyor. Siz ekselanslarına çekirgeyi denemesini tavsiye ettiniz. Ama kendiniz hiç tatmadınız. Selma yüzleştiğinde kekelemeye falan başlıyor ve tüm suçu Dorne'dan gelen Quentyn ve ekibine atıyor. Çok bariz şekilde hedef saptırmak istiyor ve savunmaya geçiyor. Her suçlu suçu işlemeden önce hedef saptıracak birine ihtiyaç duyuyor. Böylece masumum ben deyip işin içinden çıkabilir. Çekekeler mi? O Dorne'luydu. Bu Dorne'ların hepsi zehirci. Rezzak onların yılanlara taptığını söylüyor. Drogon geldiğinde Hizdahr hiç düşünmeden yaratığın öldürülmesinin emrini veriyor. Yanında karın var ve öldürmeye çalıştığında onun ejderhası. Ejderhalar Harpya'nın ve köle efendilerin yok olmasını isteyeceği bir tehditti zaten. Kendi kulaklarımda çukurda bulunan adamları Drogon'u öldürmelerini emrettiğini duydum. Hizdar'ın ejderhalar meselesinde Yunkaillerle aynı çizgide olduğunu Selmy'nin terk edilmiş şövalye povunun başında gördük zaten. Onlar konumuz olarak kalacaklar dedi göğüs kalkanı takan Yunkail Lord. Ejderhalar yok edilene kadar. Salona sessizlik çöktü. Sonra mırıltılar, homurtular, fısıltılı küfürler, fısıltılı dualar duyuldu. Kovanda kımıldanan arılar gibi. Ejderhalar dedi Kral Hizdahr. Canavardır. Dazlak'ın çukurunda herkesin gördüğü gibi. Onlar hayattayken gerçek bir barış mümkün değil. Yunkail Lord Amira'nın kafasını getirdiğinde iyi niyet göstergesi olarak da Hizdar'ın kız kardeşi ve iki kuzeni getiriyor rehin olarak tuttukları ve diğer üçünü yanında tutmaya devam ediyor. Bu da birlikte hareket ettikleri algısı oluşturuyor. Peki aleyhinde olanlara bakarsak? Aslında ilk başta da söylediğim gibi çok bariz bir hedef haline geldi. Bervas'ın hastalanmasıyla çekirgelerin zehirli olduğu anlaşıldı ve fail olarak hemen Hizdahr hedef oldu. Akla ilk gelen kişi neden? Neticede Myren'le ve Harpya'nın oğullarıyla iş tutuyor olması olası. Yancı kral olarak da Dany'nin yaşadığı sürece gücü kısıtlı ki ölürse Myren özgür kalır. Düz mantıkta gittiğimizde en mantıklısı bu olduğu için Hizdahr çok kolay bir hedef. Martin'in tarzını biliyorsunuz. Birçok kere anlattım. Neyi işaret edip gözümüzü sokuyorsa o bir yemdir.
İlk kitapta Jon Arryn'i öldüren kişinin Cersei ve ailesi olduğuna dair oldukça yoğun bir yönlendirme vardı. Hatta biz de öyle olduğunu inandık ama bu tamamen bir yandı. Asıl fail Lysa ve onun ardındaki serçe parmaktı. Belvas çekirgeleri dalar dalmaz Hizdar'ın tepkisine şöyle bir bakarsanız en hafiften hiçbir tepki vermediğini görürsünüz. Hayatım bunların tadına bakmalısın rahatlığında bir şey söylüyor ama Dany istemediğinde ısrar bile etmiyor. Oysa hatırlarsanız ilk suikastında zehri sunan suikastçı ısrar etmişti. Hani iç diye. Madem içinde zehir olduğunu biliyor sonrasında nasıl bu kadar rahat hareket ediyor? Yani o an Belvas ölse anında suçlu duruma düşecek kişi kendisiydi zaten. Hizdahr zaten korkak biri olduğu kadar öyle soğukkanlı biri de değil arkadaşlar. Hani bir şey bilse Belvas çekirgede daldığında ve Dany reddettiğinde bunu zaten bir şekilde belli ederdi. Amira'nın kafası getirdiğinde verdiği tepkiye bakarsanız yahut işte sen onu devirmek için geldiğinde olanlara demek istediğimi anlarsınız. Diğer yandan ballı baharatlı çekirgeler fazla riskli bir hareket ya. Yani incir, hurma hatta zeytin yahut içecekler gibi şeyler dururken Dany'nin yemek kültürüne uymayacağı bariz olan çekirgeleri zehirlemekte sınırlı kalmak anlamsız değil mi yani? Dany ya yemezse bunları sorusu suikastçı bir için en önde gelen soru olmalıydı ki yemedi de haliyle fail Hizdahr ise ve Dany'ye hedef aldıysa çekirge yerine meyve yahut işte içecek tercih etmesi gerekirdi. Yani yemesi çok daha olası olan bir şey. Diğer yandan Hizdahr gerçekten Dany'nin ölmesi istiyordu ise bunun için açıkta herkesin hedef olmayı göze alacak şekilde bariz bir şekilde yapmak yerine böyle sarayın içinde daha gizli saklı yapabilirdi. Her şeyden evvel adam kocası ya. Birlikte zaman geçirdikleri, biraz da özel zaman geçirdikleri anlarda hani onu zehirlemesi hatta bıçaklayarak öldürmesi gayet olasıdır. Yahut işte evini kirletmekten korkuyorsa yatak odasına suikastçı bile sokabilir. Suçu Harpy'ye yahut Yunkai'leri vesaire atabilirdi. Veya daha bariz olası kişilere ama o da gitti donunları suçladı. Yani o kadar saçma bir hedef ki. Açıkçası Hizdar'ın biraz alık olduğunu bile düşünüyorum. Korkak biri. Böyle çıt kırıldım bir züppe. Eğer gerçekten de bunu planlamış olsaydı hedef saptırmak için daha olası, daha akıllıca birine yönlendirirdi diye düşünüyorum. Oysa görürüz ki sen de suçlamayı yaptığında bir afallıyor böyle ve aklına ilk gelen şeyi söylüyor. Doğumlular. İddiasını destekleyebilecek bir şey bile sunamıyor. Sadece bunlar zehri kullanan insanlar onlardan daha iyi kim bilebilir mantığında sunuyor. Hatta Reznok böyle söyledi, şöyle söyledi diyor ki Reznok'u çok fazla dinlediği ve ona inandığı da zaten aşikar gözüküyor. Dany'nin öldüğüne inanması gibi şeyleri göz önünde tutarsak da aslında şiir hemen özgürlükte ilan etmiyor. Kel kafa Yunkair'i Fars oyunu sergilemekle suçlasa da mümkün mertebe en hızlı şekilde her şeyi eski haline getirme girişiminde bulunmuyorlar birlikte. Hatta Yunkair'i barış devam etsin istiyorsanız ejderhaları öldürün diyerek gidiyor. Bu da bende Yunkai ve Harpya'nın birlikte hareket etmediği izlenimini veriyor. Muhtemelen Miren'de ne oldu Yunkai'nin umurunda bile değil. Onlar Dany ve ejderha tehdidinden kurtulma derdinde ve Dany gittiğine göre geriye sadece ejderhalar kaldı. Gördük ki sonrasında savaş çıkıyor. Yunkai ve müttefikleri Miren'e saldırıyor. Böyle yağma ve benzeri şeyleri de gelişebilirler imkan bulduklarında. Harpya'nın istediği şeyin bu olmadığı aşikardır. Oysa Dany olsaydı savaşın çıkma ihtimali bile vardı bir nebze. En azından Yunkai tarafından savaş ilan edilmeyebilirdi. Çünkü ejderhaları kullanabilecek bir Daenerys varken kolayca cesaret edebilecekleri bir şey değil bu. Yani Fars oyunu olarak iddia edilen şey bir oyun değildi. Gerçekti. Neticede Hizdahr hiçbir şekilde Dany'yi öldürmeye çalışmadı ama ya başka bir şeye yeltendiyse. Westeros Forum'da Jon Suburbs isimli bir üye çekirgelerin failinin Hizdahr olduğunu ama niyetinin Dany'yi öldürmek olmadığını, Dario ile olan ilişkisini bildiği için olası bir hamile kalma ihtimalinin önüne geçerek doğacak çocuğun kendisinden olacağının teminatı altına almaya amaçladığını yazmış. Yani çekirgeler aslında geleneksel olarak zehirli değil. Onların içinde bir çeşit ay çayı yahut işte Essos'ta kullanılan karşılığı vardı demeye getirmiş. Şüphesiz ilginç bir iddia. İstenmesi halinde kolayca yazılabilecek bir altyapıya da sahip, evet. Hizdahr Dany'nin durumunu bilmediği için rahatça hamile kalıp doğurabileceğini düşündüğünden böyle bir kaygıyla hareket etmiş olabilir. Şimdi gelin lehte ve abette olan durumlara bakalım. Öncelikle Hizdahr evlilikle barışı ve kendi iktidarını takip etmek ister. Dario ile ilişkisini biliyor ve kraliçenin Miren'de bir veliaht üretmesi onun lehine olmayabilir. Dany'nin Miren'deki iktidarı zaten kırılgan.
bir çocuk onu şehirle kan yoluyla bağlamaya, kalıcı kılmaya yarardı. Bu açıdan gebeliği önlemek, öldürmekten daha temiz ve iz bırakmayan bir strateji gibi görünebilir. Çukurda locayı donatan ve çekirgeyi sağlayan ev sahibi bizzat Hizdar. Reznak ise sarayın teşrivat ikmal elidir. Bu hat ayçayı benzeri bir karışımı gizlice ona tattırmak için elverişli bir yol. İçinde ister ayçayı benzeri bir şey olsun ister zehir, baharat ve bal karışımı bunun tadını hatta kokusunu gizlemek için oldukça ideal ki ayçayının tadını yumuşatmak için içine bal gibi şeyler konduğunu biliyoruz. Çekirgeleri güçlü bir helvasını yediğini bilirsem de kaseyi bitirdi. Evet, kendisi oldukça güçlü ama ne tür zehir tüm kaseyi yemesinden sonra bile hızlıca onu öldürmez. Fakat ayçayı doğru demlenmediğinde yahut bazı bedenlerde ölümcül etkiye sahip olabilir. Lysa'nın neredeyse ölümden döndüğünü ve bu sebeple babasını asla affetmediğini, Buz ve Ateş'in Dünyası telefon uygulamasında geçiyormuş. Bu sebeple ayça yahut benzer reçeteli bir karışımdan fazla doz alan Berbaz için kase bitiminde hastalanması çok doğal duruyor. Aleyhte olanlara bakalım. Aleyhinde aslında çok fazla bir argüman diyemem aslında ama en önemli gördüğüm en son lehinde yazdığım ile ilgili. Şimdi ayçayı ve benzeri bir şeyin doğrudan içecek olarak tüketildiğini görüyoruz. Çekirgelerin bunun içinde bekletildiğini farz ederek hazırlandığını düşünsek bile muhtemelen etkiyi önemli ölçüde düşürecektir. Hedef deninin hamilenin sonlandırmak ise kesinlikle en kötü seçenek olarak görünüyor. Çünkü etkili olması için muhtemelen çok fazla yemesi gerekirdi ki o da yeseydi tabii. Çekirgenin kendisi hem etki olarak hem de deninin kendisinin kesin olarak yiyeceğinden emin olmaması açısından zaten çok riskli bir seçenek ve akıllıca değil. Yani deni de öyle kasenin en azından 1/3 bile yiyecek kadar obur biri değil. Şimdi gelelim ikinci adayımız olan Reznak Moreznak'a, namı diğer parfüm Ketida. Tabi onun üstünden de Harpiya'ya. Muhtemelen birlikte hareket ediyor olabilirler diye ben düşünüyorum. Kendisi Miran soylu arasından deninin safına katılanlar arasında yer alıyor. Yaşlıktan kelleşmiş, karşıya yalakalık yaparak konuşan biri. Aslında bir nevi Miran'ın verisi gibi. Ama elbette onun kadar becerikli ve güçlü biri olduğuna dair şüphelerimiz var. Lakin yine de kesin karar vermek için çok erken. Yine de Yunkaylar arasında Skahas adamlı olduğunu söylese de Reznak'ın daha çok adam olduğunu eklemişti. Yani Reznak'ın istihbarat ağı sağlam olabilir. Kendisi Seneşal yani Ketuda'dır ama din ona çok güvenmiyor. Selmi de aynı şekilde. Reznak, Skahas Munkandak'ın Daenerys'e Harpiye oğullarıyla başa nasıl çıkacağı konusunda verdiği tavsiyelerin çoğuna karşı çıkar. Deni'nin kaybolmasından sonra Hizdar'ın konseyden azletmediği biri olduğu için şüpheleri üstüne çeken bir yapısı olduğunu da düşünüyorum. Yine de onun suçlu olduğu iddiasının lehinde ve aleyhinde neler varmış bir bakalım. Deniz zaten adamın kişiliği ve servisine çok güvenmiyor üstüne. Quetty'nin parfümlü Ketida'ya dikkat et uyarısıyla iyice şüphesi arttı. Deni gidince Hizdar'ın diğer herkesi kovmasına rağmen Reznak'ın yanında tutması başlı başına ya sadakatinin yanar döneri olduğunu ya da en başından beri Harpiye ve Hizdar tarafında yer aldığını gösteriyor. İşte daha geniş bir tabirle Miran soyluların diyelim. Zaten kendisi de ejderhaları canavar olarak görür ve istemez. Deni zaten benzer bir sezgiye sahipti. Reznak, Hizdar ve Yeşil faziletle ortak bir amaç uğruna birleşip beni tuzağa düşürmek için bir komplo mu kurdu diye düşünür ve şüphe eder. Reznak, locanın donatılmasından sorumlu görülür. Zaten sarayın Ketida'sı. Her şeyden o sorumlu. Bu sebeple mutfağa ve benzeri yerlere erişimi var. Adamla da var illaki zehri koyması çok kolay olurdu. Kafadan Hizdar'ın suçlu göründüğü gerçeğini o da başta tahmin edebileceği için kendini korumak için onun doğal hedef hale gelmesine izin vermesi gayet olası. Peki aleyhinde olanlara da bakalım. Şimdi kendisini suçlamak için doğrudan bir iz yok. Martin'in ince ipucu yöntemi burada. Quetty'nin uyarısı, erişim zinciri ve söylem üzerinden işliyor. Kanıt kapısı Reznak'ı icracı el konumuna yerleştiriyor. Hani ilk aşama akla yatkın olsa da birini suçlamak için tek başına yeterli değil. İkinci hatta üçüncü delil gibi bir şey bu. Hizdar suçlandıktan sonra Reznak da onunla beraber gözaltına alınıyor. Yani neticede madem suikastçı şahsın yalakası olarak kendini saklamaktan çekinmiyor, ona karşı bir hamle yapıldığında kendisinde bundan mahrum bırakılmayacağını öngörmesi zor değil. Haliyle Hizdar yerine daha güvenli bir hedef yaratması beklenirdi. Misal Skahas gibi biri. Hizdar'da tartıştığımız gibi çekirgede zehir koymak riskli çünkü Deni'nin iyice şüpheli bir tercih ki Reznak Deni'nin Hizdar'dan daha iyi tanıyor.
Yani ne yer, ne yemez ve neyi sever, neyi sevmez biliyor. Şimdi bu bilgi en başında Hizdar'ın böyle bir girişimde bulunması halinde de ona sunulacak ve vazgeçilecek bir şeydi zaten. Evrezzak'ın genelde kel kafanın tavsiyelerinin aleyhinde bulunduğundan bahsetmiştim. Yani o tavsiyeler genelde şiddet bölümü içeriyor zaten. Yani Mine'ni daha fazla Deni'nin aleyhine döndürecek şeyler. Hizdar ile olan evliliğinde iyi karşılamıştı kel kafanın aksine. Hatta Hizdar ile evlenirse kel kafanın ona düşman olup olmayacağını Deni kendi kendine sormuştu. Yani özetle Reznak'ın Mire'nin isteyeceği şeylerle yine hareket ettiği bariz. Aslında bu bende Reznak'ın Harpiya'nın casus olup olmadığı, diğer ifademle Yeşil Fazilet'in emrinde olup olmadığı şüphesine doğruyor. Tabi Deni'nin ölmesi ilk aşama Harpiya'nın yani Fazilet'in isteyeceği bir şey gibi görünse de Yunka ile ittifakın Miren'e saldırmak için beklemesi ve günün sonunda gerçekten saldırması ile Miren halkının da bundan olumsuz etkilenmesi söz konusu olacağı için daha fazlası olduğu için Fazilet ve Reznak bunu tercih etmez. Ben Hizdar'ın Miren bir savaşı daha kaldıramaz endişesini ve Fazilet'in barış için uğraştığı söylemlerini samimi buluyorum. Reznak'ın da Hizdar gibi Deni'ye her an zehirleme imkanı zaten vardı. Bula bula hani evlilik döneminin buldu. Ne değişti ki yani? Hizdar ile evlenmesi zaten olumlu karşıladığı bir durumdu. Yani zamanlama çok anlamsız. Çünkü Hizdar sonrası Reznak ve Reznak üstünden de Harpiya en olası adaydı aslında okuyucular gözünde. Ama bu ikisi bence en az olası adaylar. Çünkü Miren'in Yunka ittifakının saldırısından ve olası bir iç savaşıyla şehrin kendini tüketmesinden alıkoymaya çalışıyorlar gibi görünüyor. Yahut Reznak soylu amaçlara sahip biri değil. Sadece güç kimdeyse ona yanlıyor. Yine de diğerlerinin samimiyetine güveniyorum. Özellikle de Hizdar'ın eski yönetimine yaptığı eleştiri samimi ise yani memnuniyet duymadıklarından eski yönetime karşı Deni'nin gelişi gerçekten de yeni Miren inşası için onlara imkan vermiş olur. Fakat Deni'nin yabancı olması ve dik kafalı hareket ederek halkın isteklerine gözünü kapaması gibi şeyler Harpiye olduğuna inandığım Fazilet'in Deni'yi azalttı kölelere suikast ve benzeri şeylerle ikna edip yönlendirme çabasına, istediklerini yaptırma çabasına giriştikleri izlenimi veriyor bana. Yani aslına bakarsak isteseler bir gecede yüzlerce kişi öldürebilirlerdi. Onun yerine böyle az insan öldürüyorlardı. Çocuk rehinelerden sonra yapılan ilk saldırıda Deni'nin kimseye zarar vermemesi, Fazilet için Deni'nin korktukları kadar kötü biri olmadığını düşünmesine ve ortak paydada buluşabileceklerine inanması neden olmuş olabilir. Bu sebeple Hizdar ile bir evlilik önerisi Miren soylarını Deni'yi kabul etmeye ikna istemiş olabilir. Neticede Daenerys öldürülürse en az 8.000 lekesiz ve başlarında Selmy varken verecekleri tepki oldukça kanlı olacaktır. Buna bir de Dairo'nun fırtına kargaları gibi sadık birlikleri de ekleyin. En azından Dairo intikam alacak kadar Dany'e düşkün görünüyor. Neticede yiyip yemeyeceği belli olmayan, yedik plansız hazırlanmış özentisiz ve riskli bir plan Harpiya, Reznak veya Hizdar'ın elinden çıkacak gibi durmuyor. Yani görüyorsunuz eğer haklıysan Miren tamamen Dany'yi reddetme odaklı hareket etmiyor. Onlar da barış istiyor ve geçiş sürecini birlikte inşa etmek niyetindeler ama Dany'nin buna izin vermesini istiyor. Lakin dediğim gibi eğer haklıysa. Tabii barıştan hoşlanmayanlar da var. Bu geçiş sürecinde Dany'nin Harpiye ve oğullarına yönelmesini istemeyen, işbirliği olmasını arzulamayan biri. Bu da bizi son adayımıza ama bana göre en muhtemelen faille getiriyor. Skahaz Mo Kandak, nam diğer kel kafa. Dany'nin iktidara gelmesinden sonra eskiyi terk ettiğini göstermek için saçlarını kazıtan Skahaz, akrabaları ve diğer soylular saçlarını kazıttıkları için kel kafa olarak da bilinirler. Dany'nin danışmanı olan Skahaz ve onun gibiler Miren soyluları arasında hain görülüyor. Sert, acımasız ve gaddar bir adam olan Skahaz'ın söz konusu rehine alınan çocukların idam edilmesi ve bir genç kıza babasının önünde işkence etmesi gibi şeyler olduğunda hiç çekinmez. Gel kafalar ve azatlı köleler arasında seçtiği kişilerden meydana getirdi Tunç Canavar isminde maskeli muhafız birliği kurar ve bunları Miren içinde düzeni sağlamak için kullanır. Dany'nin onlara ihtiyacı olduğu için Skahaz'ın kendisinin düşman olmasını istemediği düşünüldüğünde etkili bir güç olduklarını söyleyebiliriz. Dövüş çukurlarının açılmasını desteklese bile Skahaz Hizdar'dan hiç hoşlanmaz ve en başından beri onun Harpiye yahut onun oğullarından biri olduğunu iddia eder. Dany'nin öğrendiğine göre de ikisinin arasında kan davası var. Yunkai'nin Köle Körfezi ablukasına birçok Miren gemisi katılır. Bu yüzden Skahaz, Daenerys'e Miren'de katılımcıların bir listesini verir ve aile üyelerini ele geçirmesini tavsiye eder. Ancak
Kraliçe barış çıkarları için bunu yapmayı reddeder ve listeyi yakar. Yunka ile Miren'i fethederse Skahaz tecavüze uğramalarını ve köleleştirilmeni önlemek için kendi ailesini öldüreceğini söyler. Ayrıca evlendikleri zaman Hizdar'ın ilk yaptığı şey Skahaz'ı Tunç canavarların komutasını almak olur. O da kendi piramidine çekilir. En azından sözüm ona. Çünkü sonrasında da maskesini takıp sarayda gezinir biliyoruz. Ardından zaten Daznak çukurları açılır ve Deni ejderhası uçar gider. Şimdi genel geçmişine baktığımızda Skahaz'ın zehirli çekirge suikastının faili olması için oldukça anlaşılabilir sebebi var. Deni'nin barış eylemleri ve Hizdar ile olan evliliği onun çıkarlarına ters düşüyor. Miren ve Yunkay ittifakına karşı Miren piramitlerindeki faillerin isimlerinin yok edilmesi gerektiğini düşünüyor ve eğer şehir düşerse düşmanın eline geçmemesi için ailesini öldürmeyi planlıyor. Ne demiştik? Kel kafalar hain görüldükleri için Harpiye ve oğulları için düşmandır. Skahaz'da düşmanla bildiği tek yöntem olan şiddet, kan ve bastırma ile başa çıkmaya çalışıyor ve Deni'ye verdiği tavsiyenin çoğu da böyle. Reznak da bu tür tavsiyelere karşı söylemlerde bulunuyordu zaten. Biz Reznak'ı sinsi bir yalaka. Skahaz'ı ona nazaran daha güvenilir ve sadık görünen bir adam gibi algıladık hep ama Kızıl Kale'de de benzer oyun çizen kişiler var. Serçe parmak herkesin güveni zararsız dost olarak görülürken oldukça tehlikeli hamlelerde bulunan büyük bir tehdit iken Varys de örümcek hadım denerek küçümsenen ve hiç kimsenin güvenmediği kötü niyetli biri gibi görülür. Oysa halkın çıkarını düşünen biri olduğunu görebiliyoruz arka planda. Dahası Martin de Game of Thrones'ta Varys'i oynayan oyuncuya karakteri için iyilerden biri olduğu minvalinde bir açıklama yapmıştır. En azından oyuncu bize böyle söyledi. Miren'de Skahaz ve Raznak'a bakarsak durum belki benzerdir. Skahaz şehrin ve Deni'nin derdinde değil, sadece kendi derdindeyken Reznak da Varys tarzında sadece Miren halkının derdine düşmüş olabilir. Elbette bu sadece bir düşünce, kesinlikle yok. Tam tersi de olabilir neticede ama şu bir gerçek ki Skahaz'ın zehirci olması diğer adaylardan çok daha olası görünmekte. Elbette şunu sorabilirsiniz. Daenerys öldürürse durum daha kötü olmaz mı onun için? Kesinlikle öyle olur. Zaten ben Skahaz zehirci dediysem de hedefinin Daenerys olduğunu söylemedim. Mirenis Bloodblow'un yazarı hedefin Dany değil, Hizdar olduğunu iddia etmiş ve açıkçası gayet mantıklı. Gelin adım adım ilerleyelim. Skahaz'ın geçmişi anlatımı en dikkat çekici kısmın Mirenler gözünde hain olması, Hizdar'ı sevmemesi ve düşmanlarının şartlarında bir barışa razı gelmemesi olduğunu anlamışsınızdır. Daenerys'i öldürmesini söylediği herkes ayrıca kendi düşmanlarıdır. Orada da barış varsa özellikle köle efendilerin istediklerini büyük ölçüde elde ettikleri, kimin barıştan memnun olmayacağı, barışın kime zarar vereceği bellidir. Kel kafaya. Düşmanlarınız eksik değil majesteleri. Terasınızdan piramitlerini görebilirsiniz. Sıhak, Haskar, Ghazen, Merrek, Lorak, tüm eski köle efendileri. Pal, en çok da Pal. Artık bir kadın hanesi. Kana susamış, acı dolu yaşlı kadınlar. Kadınlar unutmaz, kadınlar affetmez. Kel kafanın benimkinden daha katı bir kalbi var. Reyneler konusunda 6 kez kavga etmişlerdi. Harpya'nın oğulları piramitlerinden gülüyor dedi Skahaz daha bu sabah. Kafalarını almayacaksan rehinelerin ne faydası var? Eğer Dany Skahaz'ın şiddet içerikli tavsiyeni dinleseydi tüm Miren için cani, gaddar bir kasap kılıcı olarak görülecekti ve elbette ki bu şehir içinde bir iç savaşı çıkartacaktı. Bu savaşın Fazilet ve Hizdar gibi soylular içinde bir faydası olmaz. Neticede olan olmuştur. Daenerys gelmiştir ve ejderhalar ile kraliçe Daenerys bir tehdittir ama bu tehditle barış yapılabilir ve geçiş süreci sağlıklı işlenebilir. O zaman Daenerys bir tehdit olmaktan çıkar lakin işte Daenerys barış olsun ve sonra bozulmasın diye. Eğer Mirenler isterse Skahaz'ı bile onlara verebilir. En azından Skahaz bunu böyle düşünebilir ki Hizdar taç giyer giymez onun tarafından görevden azlediliyor ve Dany de karşılığında hiçbir şey yapmıyor. Aile arasında kan davası olduğu için ve kocasına olan düşmanlığını hiç saklamadığı için belki de en iyisi bu şekildedir diye düşünüyor. Görüyorsun ki Skahaz zaten barıştan zarar gördü bile. Şimdi bu barışı bozmak ve savaşını elde etmek zorunda. Çukurların açıldığı gün Dany lekesizlerin konulmasını da beklerdik ama bu işi Tunç canavarı yapıyor. Bu birliğin başında görünürde Hizdar'ın kuzeni olsa da hala kel kafaya itler. Hizdar kuzenini selamlamaya giderken yaşlı şövalye bugün yanınızda lekesiz muhafızı olsa daha mutlu olurdum majesteleri dedi. Bu Tunç canavarlarının yarısı denenmemiş özgür adamlar. Diğer yarısı ise sadakatinden şüphe duyulan Mirenler diye eklemedi. Selmi tüm Mirenler hatta kel kafalara bile güvenmiyordu. Ve biz onları denemediğimiz sürece denenmemiş kalacaklar.
Tunç canavarlar için de kel kafada var. Taktıkları maskeler yüzünden kim kimdir bilinmiyor. Skaza yanlarında muhtemelen diye düşünüyorum ve bu şekilde locaya hızlıca gelip çekirgeleri kimse görmeden rahatça zehirleyebilirdi. Aslında işlerindeki adamlardan da birine yaptırabilirdi ama muhtemelen kendi işini kendi yapmak bile istemiş olabilir. Çekirge Gizçarıların damak tadına uygun bir yemek türü. Deni'nin değil ama Hizdar'ın midesine baharatların iyi gelmediğini bilemedi. Neticede suikast işe yaramadı ama yarasaydı Deni bunun için Harpiye ve Yunka'yı suçlayacaktı çünkü bunu kendisine karşı bir yapılmış hamle olarak okuyup barış istemediklerine yoracaktı ki Deni'nin de zaten o sırada canına minnetti. Harpiye'de bir ihtimal Deni'den bile şüphe edebilirdi. Böylece karşılıklı şüphe ve suçlamalarla barış ortadan kalkardı. Skaz illa savaş çıkarmak istiyordu demeye getirmiyorum. Sadece barışı istemiyordu diyorum. Hizdar ölünce Deni'ye ejderhalarını kullanmaya ve kendi düşmanları olan o isim listesindeki kişileri öldürmeye daha ikna edilebilir olacağını düşünmüş olabilir. Muhtemelen haklı çıkardı. Tabii öyle olmayınca ve Deni kaybolunca durum istediği gibi görünmese de tamamen başarısız olmuş değil. Belfast zehirlendi, suikast girişimi ortaya çıkmıştı zaten. Bu durumda geriye sadece suçlanacak kişi kalıyordu. Kral Hizdar. En başta ben ne demiştim? Fail genelde hedef dağıtmak için suçlu yaratır. Hizdar hem kendi düşmanı hem de barışın mührü. Onu kırarsa barış bozulur. Volantis donanmasının geldiği haberi de duyurunca Skaz ilk saldırının olmaları gerektiğini Selmy'ye söyler. Tabii biz Hizdar'ı suçlayan ve Selmy'yi ikna eden sözlere odaklanalım. Selmy barıştan bahsedince Skaz barışın düzmece olduğunu ifade eder ama en başta öyle olmadı da kabul eder. Tabii çukurlara kadar ne değişti de Hizdar zehirlemeye karar verdi sorusunu sorabiliriz ama kel kafalı bana cevabı tabii ki de yok. Barış o ana kadar gerçekti. Sonra neden vazgeçildi? Anlatabiliyor muyum? Neticede Volantis de yoldadır ve gelir gelmez Miren kapılarını onlara açacaktır onun iddiasına göre. Tabii Selmy Hizdar meselesini açınca Skaz hemen onun zehirli fare olduğunu söyler. Kanıt olarak ilk aşama oturduğu tat ve kafasındaki taç yeterli. Hayatı boyunca istediği her şeyi Deni'den aldı. Şimdi onu neden paylaşsın der ama öncesinde bir pastacıdan bahseder. Zehirci elimde. Kimmiş? Hizdar'ın pastacısı. İsmi sana bir şey ifade etmez. Adam sadece maşaymış. Harpiya'nın oğulları adamın kızını almışlar ve kraliçe öldüğünde kızını geri vereceğine dair yemin etmişler. Şu pastacı. Onu bizzat sorgulamak istiyorum. Tek başıma. Öyle mi? Kel kafa kolunu göğsüne birleştirdi. O halde anlaştık. Onu istediğin gibi sorgula. Eğer adamın söyleyecekleri beni ikna ederse bu işte senin yanında olacağım. Hizdar zorlara kadar zarar vermemeni istiyorum. Ta ki adamın bu işte rolü olduğunu kanıtlanana kadar. Selmy'ye ne söylediyse bu pastacı onu ikna etmiş görünüyor. Gelin görün ki Skaz'ın işkenceyle insanları yapmadıkları şeyleri itiraf ettirebildiğini birkaç dini povunu zaten okumuştuk da. Tunç canavarlar Harpiya'nın oğullarından düzinlercesini esir almıştı. Ve esir alındıktan sonra kurtulanlar da sert bir şekilde sorgulandıklarında isimler vermişlerdi. Ona göre çok fazla isim vardı. Yani Deni isimlerin haddinden fazla olduğunu, bu sebeple şüpheli olduğunu düşünüyor. Cersei'nin istediğini itiraf etmesi için Marjorie'nin şarkıcısına işkence ettirmek istiyor yani. Eğer faiz Skaz ise muhtemelen şu kızını esir alma meselesini asıl gerçekleştiren kendisi bile olabilir. Haliyle Selmy istediği şarkıyı söylemesini salık verebilir. Serçe Parmak da benzer bir şeyi şarkıcı olana yapmış, sahte bir itirafla suçu üstlenmesini sağlamıştı. Gerçi bana suçlu olursunuz çok çiğ kalmış bu olaydı ama konumuz o değil. Yani varmaya çalıştığım nokta seride sahte itiraflar oluyor. Skaz da bu konuda uzman. Uzun lafın kısası Skaz için barış sakıncalıydı ve zarar da gördü. Daha ileriki dönemlerde kendisinin ve ailesinin hayatı tehlikede bile olabilirdi ki kanlı bıçaklı oldukları bir ailenin üyesi Miren'e kral oldu. Görevden uzaklaştırıldı. Bu olay zaten ileride olacaklar için ona göre bir işaretti. Hızlıca bir plan yapıp Hizdar'ı öldürerek barışı bozmak istedi. Belfast yedi ama yine de istediğine kavuştu. Çünkü Selmy'yi güzelce manipüle edip kralın devrilmesini sağladı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Çekirgeleri kim zehirledi ve hedef kimdi? Bizimle yorumlarda paylaşın. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.